Tekrar karşınızdayız Hüseyin Kantürk'le beraber. Bugün üzerinde güneş batmaya başlayan İngiltere'yi konuşacağız. Çünkü birkaç gündür artık sıkıntıları tamamen ortaya çıkmaya başladı. Elon Musk da devreye girdi. Attığı tweetlerle İngiltere'ye yönelik bir artık ortalığı karıştırmaya yönelik hareketlere de o da başladı. Hüseyin, nasıl değerlendiriyorsun geçmişinden bugüne İngiltere ve sonra neler olacak İngiltere'de? Merhabalar Emre, selamlar önce. Şimdi İngiltere bugün de başlamadan önce değil mi? Her zaman yaptığımız gibi dünden, şimdi tarihe bakmadan, maziye bakmadan yarını anlamanın bir yolu yok. Şimdi bu İngiltere e, nasıl bir ülkeydi, nasıl ortaya çıktı, değil mi? Nasıl bir anda dünya imparatorluğu haline geldi? Birazcık şöyle bir ucundan bir bakalım bir. Şimdi çok mazisine gitmeden, yani 1500'lerden önce İngiltere'nin adını dünyada kimsenin duyduğu bir yer değildi. Kuzeyde küçük bir ada ülkesi. Zaten İngiltere diye bir ülke de yoktu. Orada işte İskoç'u, İrlandalısı, Galler'i, İngilizleri 3-4 tane halkın yaşadığı ve birbiriyle sürekli savaştığı kuzeyde küçük bir adaydı. Daha da aslında bir önce bu şeyi de atıfta bulunalım. Tapınakçılara değil mi? Atıfta bulunmadan geçmeyelim. Şimdi 1307'de tapınak dağıtıldığında, tabii bizim işin alt perdesini de ayrıca anlatmıştık. Tapınakçılar kendi inisiyatifiyle bir plan doğrultusunda kendini yer altına çektiğinde gittikleri merkezlerden bir tanesi de İskoçya'ydı. Yani bir bacağı şeye gittiyse, bunu İsviçre'ye, bir bacağı, yani İsviçre'yi kurduysa, bir bacağı İspanyolların içine karıştıysa, bir bacağı da bunun İskoçya'ya gitti. Ve İskoçya içinde palazlanmaya başladılar. Orada şeyle, işte oranın soylularıyla vesaireyle orayla mündeviç oldular, içine kaynadılar. Ve şeyin de, İngiltere'nin Birleşik Krallık haline gelmesi de yine zaten bir İskoç kral sayesinde oldu. Yani İngiliz asıllı bir kral yapmadı bunu. İskoç asıllı bir tane kral 1600'ler geldiğinde İngiltere'yi Birleşik Krallık haline getirdi. Diğer işte İrlanda'yı vesaire, İskoç'u, İngiliz'i, Galler'i tek bayrak altında toplamayı başardı. Şimdi bu tarihten sonra başlıyor. Aslında İngiltere'nin hikayesi, Birleşik Krallık, İskoç kralın 150 yıl civarında da tahta kaldı bu hanedan. Bunların adayı birleşik hale getirmesiyle başlıyor. Ne oluyor? Kuzey Amerika'ya doğru hafif kolonileşmeye başlıyorlar. Ama aslında gene 1600'lerde de dünyada adı sana duyulan bir ülke değil. Siyasi etkinliği olan bir ülke değil hala. Ne zaman İngiltere dünya sahnesine çıkıyor? Sanayi devrimiyle beraber, değil mi? O yüksek teknoloji yakalamalarıyla, seri üretim yakalamalarıyla, buhar teknolojisi, buharlı gemi teknolojisi ve okyanuslarda güçlü savaş gemileri yapmasıyla tarih sahnesine çıkıyor. Ondan önce işte değil mi? 1600'ler geldiğinde hala Osmanlı İmparatorluğu küresel bir güç. Öbür tarafta Çin var. Avrupa'da değil mi? Avusturya Macaristan İmparatorluğu var, Polonya'sı var, Lehleri, yani işte İspanyolları var. Portekiz bile daha güçlü. Yani daha etkin dünyada. Şimdi sanayi devrimiyle beraber İngiltere aslında tapınakçı aklıyla, bunu onun için anlattım. Yani şu andaki, değil mi, krala bakıyorsun, onlar da Alman asıllı. Yani 2. Dünya Savaşı'nda halk e, Alman soyadları olduğu için tepki gösterdiğinden bu soyadlarını bile değiştirmiş Alman asıllı insanlar yani. İngiltere'de bir İngiliz aklı, böyle bir, değil mi, efsane vardır, İngiliz aklı diye. Aslında evet, orada tarihine bakıp bugüne getirdiğin zaman bir İngiliz aklı da görmüyorsun. Adayı birleştiren İskoçlar, Londra finans merkezi dediğin yer Alman asıllı aileler. Şu anda ülkeyi yöneten gene Alman asıllı bir hanedan. İngilizler bu işin neresinde? İlla ki yok saymıyorum ama öyle derin bir İngiliz aklı da yok. Yani İngiliz tarihi diye baktığın şey de, değil mi, kadim İngiliz tarihi diye anlatıyorlar. Tabii darılmasın İngilizler de, 4 tane dikili taş orada. Onun bile dizaynı sonradan yapıldı diye söyleyenler bile var. Doğru yanlış bilemem tabii. Şimdi bu kısımları çok da önemli değil. Şimdi bugüne doğru gelelim. Peki ne oldu? İngiltere işte o sanayi devrimiyle beraber tüm dünyada genişlemeye başladığında, biz Dünya Savaşı'na geldiğimizde ulaşabildiği en yüksek seviyeye ulaştı. Hem hegemonya alanı olarak hem dünya ile kendisi arasındaki teknoloji farkı olarak. İşte bu harita aslında her şeyi gösteriyor. Yani geldiğinde, 1900'lere geldiğimizde İngiltere'nin dünyada işgal etmediği toprak parçası kalmadı neredeyse. Yani o beyaz olan yerlere de hani askeri girmediyse bile ajanları mutlaka girmiştir. Yani uzaylı olsa dünyada, değil mi, dünyaya uzaylılar gelmiş olsa dünyayı ancak bu kadar işgal ederdi.
Yani bu aslında İngiltere ile, o zamanki İngiltere teknolojisiyle, sanayi, askeri teknolojisiyle dünyanın geri kalan arasındaki korkunç farkın resmi bu. Yani Amerika ile, şu andaki Amerika ile dünyanın geri kalanı arasındaki fark bile hiçbir zaman bu kadar olmadı. Yani 1950'lerde bile bu kadar olmadı. Yani Çin'le dünya arasındaki fark da bu kadar olmadı. Yani değil de olmaz da. İşte bu muazzam teknoloji farkının altında ben İngiliz aklından ziyade tapınakçı aklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi peki ne oldu da Birinci Dünya Savaşı sonunda yükselme devri sona ermiş oldu İngiltere'nin? Aslında bu Türkler yüzünden oldu. Yani bir bacayla, değil mi? Çanakkale'de bunları durdurma, yani İngiliz donanmasını yukarıya çıkartmaman şeyi hızlandırdı. Yani komünizm devrini hızlandırmış oldu Sovyetler tarafında. Ama şunu da söyleyeyim. Yani o komünizm devrim mutlaka olacaktı. Yani Çarlık Rusyası mutlaka yıkılacaktı. Yani biz Çanakkale'de durduramamış olsaydık belki süreç farklı evrilebilirdi ama yine yıkılacaktı, yine yıkılacaktı. Yani biz savaşa girmemiş olsaydık şeyi gene kurtaramazdı Çarlık. Çünkü şeye bakıyorsun, hareketin nereden geldiğine bak. Burası önemli olduğu için burayı biraz anlatmak istiyorum. Çarlık Rusya'nın yıkılması İngiliz İmparatorluğu'nun da yükselme devrini durdurmuş oldu ve o açıdan önemli. Şimdi Çarlık'ı yıkan ekip nereden geldi? İsviçre'den geldi. Yani öyle şeyin ekibi, yani o komünist devrimin kurucu aklı İsviçre'den trenlerle, altınlarla geldi. Bir bacağı da Amerika üstünden, Kanada'dan, İngiltere üstünden geçtiler O Stalinler, Leninler batıdan geldi. Yani Rusya'nın içinde değildi bu adamlar. Silahları da, parayı da, altınları da İsviçre'den, Amerika'dan getirip de o devrimi yaptılar. Yani İngiltere'ye aslında kazık attılar. İşin Türkçesi bu. Yani kendi müttefikleri, Avrupalı, Amerikalısı, İsviçrelisi, İsviçre'de, değil mi? Altını çizelim, tapınakçı merkezlerinden bir tanesi. İngiltere'yi durdurmak için Çarlık'ı yıktılar ve Sovyetler Birliği'ni kurdular. Yani komünist devrimi yapan yine bu akıl. Bir bakıma yine 1950 ile birlikte Amerika'nın yükselişini hazırlamaya çalışan birileri var yani. Aynen öyle. Yani orada amaçları Çarlık'ı yıkıp İngiltere'nin değil mi? Rusya ile müttefiklerdi ve durdurulmaz vaziyetteydi. Yani Rusya ile İngiltere'yi ayırmış oldular böylece. Rusya ile İngiltere'yi ayırıp da savaşı 2 yıl daha uzattığında Birinci Dünya Savaşı'nı, tamam, İngilizler kazandı, bizi de yıktı, perişan etti ama sonunda nefesi de tükenmiş oldu. Bu tarihten sonra Amerika İmparatorluğu, yani Anglo-Sakson düzen yine devam etti ama İngiliz eliyle değil de Amerika eliyle devam etmiş oldu. İngiliz de tabii etkisi kayboldu mu? Tabii ki kaybolmadı. Biraz önce haritadan gördük. Yani dünyada işgal etmediği toprak kalmamış. Yani etkinliği tabii ki bir anda kaybolmadı ama 1918'de savaş bittiğinde, kazandığı halde de bitmiş oldu. Yani yükselme devrinde de ulaşmış oldu. Ne oldu devamında? İşte Amerika yükselmeye devam etti. İkinci Dünya Savaşı'nda ikinci bir darbeyi aldı. Duraklama devrinden yükseliş devri bitmişti. Duraklamadan doğru, işte bugünkü pozisyona doğru evrilmeye başladı. Şimdi İngiltere bugün artık dünyada eski öyle bir hegemon gücü, tabii ki etkinliği hala var, değil mi? Kanada elinde, Avustralya elinde. Yani bunlar azımsanacak şeyler değil yani. İkisi de dünyanın yeraltı kaynakları çok güçlü topraklar. Ama ona rağmen merkezde gücünü kaybetmeye başladı. Yani ekonomik gücünü kaybetti. Sadece hizmetler sektörü elinde. O eski her teknolojiyi üreten dünyayla açık ara fark yaratan teknolojisiyle İngiltere mazide kaldı ve bu da ekonomisine de yansımaya başladı. Mesela Galler'de mi? Bunda 2020 başladığında, o Filistin olayları başladığında yedekimden sonra atmıştım. Mesela Londra'dan önce Galler bu işleri tetikledi. Yani Filistin'de ilk destek şeylerden geldi. Galler'den geldi. Şu anda İrlanda destekliyor, İskoçlar destekliyor. Filistin tarafını söylüyorum. Ama İngiliz hanedanından önce Galler topa girmiş oldu. Şimdi şeyle beraber, bu yeni dönemde beraber, yani bir tarafta Çin yükselirken işte Rusya İngiltere'nin eski gücü mazide kalmış oldu. Şu anda geldiğimiz durumda ne peki? O güçlü imparatorluk zamanı döneminden kalma, değil mi? Hindistan'ı sömürdün.
geldin Arap bölgelerinde Müslüman toprakların Osmanlı'yı parçaladıktan sonra bu bölgeleri sömürdün. Afrika'yı sömürdün. Haliyle sömürdüğün bölgelerden de sana insan akışı oldu. Şimdi yoğun göç aldın. bakıyorsun. Yoğun göç aldın. Şimdi Londra'ya bakıyorsun. En son en fazla değil mi, doğan erkek çocuklara Muhammed ismi verilmiş. Şimdi Elon Musk'ın tweetine geliyorum buradan. Elon Musk niye bu tweet'i attı? Çünkü İngiltere'de biz çok takip etmiyoruz ama sosyal medyadan İngiltere'deki hesapları takip eden arkadaşlar görür. Dün ben de bir tanesini alıntıladım. Yani orayı takip ediyorum ama çok üstüne alıntılamamıştım yani. Çok ciddi bir toplumsal hareketlilik var. Yani İngilizler bir ek yapayım ben üstüne. Bu şeye benziyor. Amerika'yı tekrar büyük yap hareketine benziyor. 2 tane hareket ortaya çıktı. Biri Advance Britanya diye. Bir tanesi de Advance United Kingdom. Bir tanesi de Restore et Britanya'yı diye 2 tane hareket başladı. Beyaz İngilizler üzerinden ve Hristiyan. Bir takım şeyler var. Hareketlenmeler var. Şimdi burada şeylere karşı Hindusuydu, Müslümanıydı, Zencisiydi, işte Arabıydı, bunlara karşı ciddi bir toplumsal hareketler görmeye başlayacağız. Yani ben mesela yani önümüzdeki Eylül aylarında falan çok ciddi gösteriler başlayabilir İngiltere'de. Şeye karşı bu dışarıdan gelmiş insanlara karşı çok ciddi gösteriler başlayabilir. Toplumsal bir huzursuzluk orada had safhada. Şimdi bunlar da normal. Aslında şimdi bunu da söyleyelim. Biz ne anlatıyoruz? Değil mi? İlk baştan beri hep ne diyorum? Bu bir dizi film. Biz dizi film çekiyoruz. Bir süreci anlatıyoruz parça parça taşlarıyla. Bu taşlardan bir tanesi de tabii ki önemli bir tanesi de İngiltere. Birleşik Krallık. Anglo-Sakson düzen düşecek demek sadece Amerika ile ilgili bir mesele değil. İngiltere'de bunun bir bacağı. İlk kuruluşun merkezi. Nasıl ki Amerika'da iç kargaşa dönemi vesaire diye anlattığımız bir serimiz var. Burada da İngiltere'de de önce sosyal bir çatlama başlayacak ve içeride sosyal bir kargaşa anı ortaya çıkacak. Şimdi değil mi? Bunu da gene 2024'te civarında anlatmıştım. Evet, 2024. Şimdi bu içerideki sosyal çalkantı şeyi de içerideki İskoçya'yı, İrlanda'yı, Galler'deki insanları da huzursuz etmeye başlayacak. Çünkü diyecek ki sen topladın. Yani sonuçta İngiliz merkezli mi bu Birleşik Krallık? Evet, İngiliz merkezli. Diyecek ki sen topladın bunları buraya. Yani bu sosyal dokunumuzu bozan, demografimizi bozan, dışarıdan bu insanları ise Hintliyi, işte Pakistanlıyı vesaireyi sen getirdin bu ülkeye diye ayrışma daha da derinleşecek. Peki sadece bununla tabii İngiltere çözülür mü? Elbette çözülmeyecek ama hikaye bununla bitmiyor. Şimdi hep şeyi söyledik. Bu Ukrayna Savaşı başladığında ne oldu? Hareketi tetikleyen yine İngilizler oldu. Değil mi? Şeye karşı, Rusya'ya karşı Avrupa'yı harekete geçiren, ilk silahları gönderen, ilk tepkiyi veren, yani Avrupa'dan, Almanya'dan ses çıkmıyordu. Miğfer mi gönderelim diyordu. Miğfer yollayacaklardı. Tabii Almanlar miğfer gönderelim derken İngiltere cayır füze gönderiyordu. Yani mühimmat gönderiyordu. Sonsuz bir destek, kredi açmıştı bile şeye. Amerika'yı harekete geçiren de yine İngilizler oldu. Niye? Çünkü İngilizlerle şu anki Ruslar, yani Çarlık Rusyası'nda deviren komünist kadro, şu anki Putin kadrosu diyelim, İngilizlerle gerçekten asıl. Yani Amerika ile Ruslar arasındaki o zıtlar dengesiyle İngilizlerle Ruslar arasındaki ilişki aynı şey değil. İngiliz İmparatorluğu'nu durduran ve bugüne sürükleyen, hareketi tetikleyen, o Çarlığın yıkılmasına sebep olan kadroyla, yani Putin kadrosuyla İngilizler gerçekten düşman. Yani aralarında bir zıtlar dengesi vesaire yok. Bunlar birbirini gerçekten yok etmek isteyen iki ayrı ülke. O yüzden Ukrayna'ya karşı İngilizler sonsuz bir kredi açıyor. Yani Amerika gibi değil. Yani onu da aradaki farkı iyi görmek gerekiyor. Ve şeye kadar, işin sonuna kadar da götürecekler. Ne diyoruz sonra biz? Savaşın asıl bu bir hala enerji alma işi. Arada ateşkes olur, durur. 2030'a kadar mola da verilebilir ama işin sonunda dönecek ve Ruslarla Avrupa gerçek savaşa girdiğinde İngilizler de bunun bir parçası olacak. Amerika olmayacak ama İngilizler bunun gerçekten bir parçası olacak. Ve bunu da şu ana kadar eminim hiçbir yerden duymadıkları bir şey daha söyledim arkadaşlara. Bu savaşın sonunda Ruslar kaybederken dönecek ve Londra'yı vuracak Ruslar. Yani canavliyle işte en son kaybettiğinde kazanmak için değil, sadece intikam için, hem de Buckingham Sarayı'nı vuracaklar. Yani o hipersonik füzelerle, yani nükleer bir saldırıdan bahsetmiyorum. Normal balistik füzelerle sadece yıkmak için, yani o intikam için Buckingham Sarayı'nı vuracaklar.
Tabii bu vurmaları savaşın kaderini değiştirmeyecek ama için Bunu bir İngiltere daha için söyleyelim mi? Yani bu beklenen Rusya ve Avrupa Savaşı'nın sonuna doğru Ruslar evet. Londra'yı vuracak. Evet, evet. Yani bu savaşın kaderini değiştirmeyecek. Yani Rusların kazanmasını sağlamayacak. Sadece kaybederken hani bir senin de gözün çıksın diye bir taş atarsın ya düşmeden önce o hesapta bir şey diye baksınlar. Çünkü Rusya gene kaybetmiş olacak ama Buckingham Sarayı'nın yıkılması İngiltere'de büyük bir kaos yaratacak. Yani ve şu an başlayan yani içeride bugün başlayan o Müslüman Hindu düşmanlığı iki halk arasında yani artık orada değil mi? E, Çok ciddi bir nüfus var şeyin karşısında yani beyaz işte İngiliz'in, İrlandalı'nın, İskoç'un karşısında ciddi bir Müslüman Hindu nüfusu var orada. Bu iki halk birbirine girecek. Yani o Buckingham Sarayı düştüğünde belki şeyler işte o Müslüman Hindusu isyanlar başlayacak. Yağmalamalar başlayacak. E, Belki yani çok büyük toplumsal olaylar patlak verecek arkasından ve haliyle etki tepki zaten bugünden oraya doğru aradaki şey iyice yükselmiş olacak. Kavga, dövüş iyice yükselmiş olduğunda orası da patlama noktası. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani o sarayın Yani şey de yıkılması olabilir mi? Daha önceki videomuzda söylemiştik Avrupa Birleşik Devletleri'nde. Tüm Avrupa'dan Müslümanlar özellikle tabii. Afrikalılar yollanacak kendi Evet. ülkelerine. Yani Fransa üstüne çektiğimiz videoda söyledik. Oradaki Müslümanlar da tehcire uğrayacak diye anlattık. Yani bu İngiltere'deki Müslümanı Hindu'yu da tehcir edecekler. Yani öldüre tehcir edecekler. İşte döve döve tehcir edecekler ve adadan kovalayacaklar. Ya kaçanı kendi imkanlarıyla kaçar, yüzerek kaçar. Kalanını da gemiye bindirip Afrika'da bir yere bırakırlar bir sahile. Ve Londra'da orayı mahalleleri olanlar var. Şimdi oraya da gelelim. Şimdi e, böyle Türkiye'den değil mi? Türkiye'den de çok var oraya gidip ev alan, plazalar alan e, işte Araplar var, şunda Hindu zenginleri var vesaireleri var. Onlar üstüne bir bardak soğuk su içecek. Yani eğer 2032'ye kadar 2032 öncesinde oradaki mallarını satıp da parasını alıp kendi ülkesine dönmediyse oradaki mallarına çökecekler. 2 kere 2 4 bir tehcir başladığında kimsenin parasını da vermezler. Canını kurtarabildiğinde dua edecekler. Kurtaramayan zaten kurtaramayacak. Ee, Herkesin malını orada çökecekler. Hiç kimse dönüp de ya benim burada evim vardı bile diyemeyecek. Ya bu zaten böyle değil mi? Ee, Tarih boyunca da böyleydi. Yani yeni Kovaladın Avrupa'yı mallarını. kendi vatandaşları, kendi esas Avrupalılar kuracak yani Evet. bildiğimiz. Evet. Yani bu aynı zamanda şeye de bakın zaten. Dediğim gibi yine mesela o bölgelerdeki sosyal medyayı da takip etsin insanlar. Ee, Ben bunu 2020'den beri de söylüyorum. Avrupa'da Avrupa milliyetçiliği yükseliyor. Yani beyaz Hristiyan milliyetçiliği. Şey değil böyle. Mesela İki Dünya Savaşı'nda neydi? Fransızı vardı, Alman milliyetçiliği vardı, değil mi? İngiliz milliyetçiliği vardı. Bu öyle bir şey değil. Burada yerel milliyetçilikler yani yerel derken o ulus milliyetçilikler yükselmiyor. Avrupa fikri yükseliyor. Avrupalı olma, beyaz Hristiyan olma fikri yükseliyor. Değil mi? Geçenlerde söyledi İtalyan eski başbakanı, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı da yapmıştı Mario Draghi. Artık dedi Birleşik Devletleri konuşma zamanımız geldi dedi. Avrupa Bunun da devlet sosyolojik olmalı. hazırlığı. Tabii. Yani bu aynı zamanda şimdi devlet olmak istiyorsan bir de bu devletin halkı olması lazım. Aynı devlet fikri altında bir araya gelmiş halk da olması lazım. Bu olaylar aynı zamanda bunun da altyapısını besleme işleri. Şimdi peki tekrar şeye gelelim. Bu şeyi kovaladılar. İş bitti mi? Tabii ki bitmedi. O kargaşa anında zaten ekonomisi e, eski gücü kalmayan İngiltere'de büyük bir ekonomik kaos da çıkacak. Yani o füzeyi oraya yediğinde orada ne finans merkezi kalır ne bir şey kalır. Hepsi Frankfurt'a kayar. Yani artık Londra dünyanın işte koruma büyük imparatorluğun bir merkezi, koruma kalkanı olan güvenli bir bölge olmaktan çıkmış olacak. Para da oradan kaçacak. Şimdi bu para da oradan kaçtığında ve içeride taht kavgası da başlayacak. Artı İskoçya zaten dünden hazır oradan ayrılmaya ve işte asıl şeye de gelelim. Bunu da 2020'de yazdım. Prens Henry'nin aileyle ilk kavga etmeye başlayıp da işte ben ev köyü toplayıp Kanada'ya kaçıyorum e, sohbetlerinin olduğu sırada yazmıştım. Dedim ki küçük kardeş Prens Henry'yi izleyin kral olacak. Şimdi ben bunu İngiltere'de kral olacak diye yazmadım. Yani
işte abisini egal edecek de babasından sonra İngiltere'ye kral olacak anlamında yazmadım bunu. Ben kralın Henry'nin Kanada'da kral olmasını bekliyorum. Yani beklediğim şey bu. Peki bu nasıl olacak? O kargaşa anında İskoçlar referandumla vesaireyle ayrıldığında İrlandalılar işte Kuzey İrlanda asıl topraklarıyla Güney İrlanda ile birleşip tek devlet olduğu sırada Kanada'da diyecek ki biz ayrıldık. Birleşik Krallık'tan. Bizim de burada kralımız var. Zaten orada soylu kadrosu da var. Zaten nüfusu da çok fazla olan bir ülke de değil. Bir operasyonla Henry'i Kanada'ya kral tayin edecekler. İngiliz valisini gemisine bindirip gönderecekler. Değil mi? Şu anda Kanada dediğin yer işte İngiliz valisinin yönettiği bir yer. Yani işte başbakan dediğinde belediye başkanı oldu. Yani insanlar öyle öncelikle daha Kanada'ya mı kral olarak atayacaklar? Evet yani kopartmak için yani o merkez Birleşik Krallık'tan kopartmak için kendi bağımsızlığını ilan ederken şimdi orada bir soylu yapısı da var. Şimdi kopartmak kolay değil mesela bir anda Cumhuriyeti çevirmek Kanada kendi içindeki düzeni söylüyorum. Soylular buna müsaade etmez. Şimdi Cumhuriyete dönse elindeki o ayrıcalıklığı kaybeder. O kaybetmemek için oradaki elit sınıf, Kanada'daki elit sınıf yoksa Henry'i falan çok sevdiklerinden değil de sonuçta onların bir var. Bu ayrıcalık kazanıyorlar bu sıfatlarla değil mi? Dük'te oldum, lordum vesaireydi. Bir ayrıcalıklı sınıflar burada. Şimdi sen İngiltere'den ayrılmanın bir de bedeli olur bunlar için. Yani sen krallıktan ayrılıp da burayı cumhuriyet yaptım dediğinde Kanada'da bir sınıfı yani o elit sınıf kendi bacağına da sıkmış olur. Şimdi bunu nasıl yani kendi bacağına sıkmadan İngiltere'den nasıl kurtulursun? İşte bu arkadaşımızla kurtulabilirsin. Henry'i Kanada'yı kral yaparsın. Sen yine ünvanlarını korursun. Birleşik Krallık'taki krala değil de kendi kralına bağlanmış olursun. Bu kadar. Ve aynı düzeni devam ettirmiş olursun. Henry'nin hikayesi o. Ben aslında bu planı kraliçenin yaptığını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani hanedanın bir şekilde devam etmesi için işte kendi içinde danışıklı dövüşlerle, kavgalarla, gürültü patırtıyla bu Henry'i kendisinin gönderdiğini düşünüyorum. Onu da bir not olarak yazmış olalım. Ve Peki, böylece Kanada da ayrı. Galler Cumhuriyeti Şimdi İngiltere'de öne çıkacak. Evet. Şimdi oraya gelelim. Şimdi ne oldu? Kaybetti. İskoçya gitti. Kanada gitti. Avustralya zaten bu kargaşada dünden gider. Orayı ayrıca anlatacağız. İrlanda, Kuzey İrlanda. Gider. Kuzey İrlanda gitti. İrlanda ile birleşti. Geriye sadece İngiltere ve Galler kaldı. Şimdi her imparatorluğun sonunda imparatorluğun adı bile değişir. Yani Sovyetler Birliği dağıldığında ne oldu? Döndü Rusya Federasyonu oldu adı. Osmanlı İmparatorluğu dağıldı. Ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti oldu. Roma İmparatorluğu dağıldı. Oradan bir tane İtalya çıktı. Merkezindeki ülke ise oranın merkezi. Orada da İtalya diye bir ülke çıktı. Sonra etrafında başka ülkeler kuruldu. İngiltere'de de aynı şey olacak. Adı bile kalmayacak. Bu çözülmeden sonra Galler darbe yapar, başka bir operasyon olur. Krallık da dağılmış olacak ve Galler adı altında yeni bir cumhuriyet kurulacak. Yani adadan 3 tane yani İrlanda'yı kendi topraklarına tekrar döndüğünü varsaydığımızda 2 tane devlet olmuş olacak. Bir tanesi İskoçya Cumhuriyeti, bir tanesi de Galler Cumhuriyeti. Bu iki devlette Avrupa Birleşik Devletleri'ne katılacaklar. Evet yani Galler Cumhuriyeti ve İskoçya Cumhuriyeti olarak ayrı ayrı iki devlet olarak bunlar da Avrupa Birleşik Devletleri'nin bir parçası olacaklar savaş sonrası dönemde. Yani bu de söyleyeyim yani tarih olarak da söylüyorum yani bir boşluğa anlatıyor yani boşluktan bahsetmiyoruz. Her zaman biz bir tarih aralığı veriyoruz bu işler olduğunda. Savaş 2035 bittiğinde 3-4 yıl içinde bu anlattıklarımız olur. Yani savaşın hemen arkasından o Londra'ya füzeyi yediğinde bu anlattıklarımın tamamlanması 3-4 yılı bulur. Öyle 10 yıllar sürmez. Bu iş böyledir zaten. Değil mi? 600 yıllık imparatorluk geldik. Savaşı bir girdim 1914'te. 10 sene sonra geriye Türkiye'yi zor kurtardım. Yani 1914'ten 24'e desek yani savaşa girdiğinde savaştan çıktı. Yani 10 yılda Polatlı'ya dayandı adamlar. Canını zor kurtardım. Bugünkü Türkiye'yi kurdum.
Yani İngiltere için de aynı şey. Yüzlerce yıllık bir imparatorluk olabilirsin ama savaştan kaybedip de çıktığın anda dağılman birkaç yıl içinde olur her şey. Yani çözülme öyle çok uzun yıllar sürmez yani. Birkaç yıl içinde kaybeder gidersin. İşte İngiltere için de Ağzına sağlık işin tekrar. geleceği yer bu. Son sözlerini Teşekkür de ederim. alayım. Çünkü bu Burada İngiltere karıştıkça bu videolara biz evet, devam edeceğiz. bu video için 3 şeyi izleyenler aklına not etsin. Bir tanesi Londra'nın vurulacağı. İkincisi Müslüman, Hindu vesaire tehcir olacağı. Üçüncüsü de herkesin, yani Müslüman ve Hindular için söylüyorum. Biz ilgilenen taraf Müslümanlar için konuşalım. Hindular ne hali varsa onlar kendi düşünsün. Aynen öyle. Müslümanların mallarına çökecekler. Orada evim var, plazam var, yazlığım var, kışlığım var diye Mahallem var, sevinenler mahalle. varsa, mahallem var diye mutlu mutlu gezenler varsa bilsinler ki bu mallara çökecekler. 6-7 yıl en geç, işte 2032 diyelim, savaş başlamadan önce, savaş başladığında zaten satma fırsatın olmaz. 2030'larda 5-6 yıl sonra oradaki gayrimenkullerinizi satın, paşa paşa Türkiye'ye getirin. Ya da Türkiye'ye getirmek istemiyorsanız götürün, gidin Almanya'dan hiç olmazsa kendinize mülk alın da hem para kazanın hem de malınızdan mülkünüzden olmayın. Teşekkür ederim herkese. Teşekkür ederim izleyen herkese. Tekrar görüşmek üzere.